Merhaba sevgili seyirciler, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elimde çaydanlık. Çayla birlikte güzel şöyle pastane usulü sade bir poğaça hazırlayacağım sizler için. Çocukların beslenmesine de koyabilirsiniz. 5 çayında sevdiklerinize ikram edebileceğiniz güzel, pratik, kolay bir tarif olacak. Tarifimiz için 4,5 su bardağı unumuz var. 500 gram yaklaşık olarak olarak o da yapıyor. Sevgili seyircilerim, bir çay bardağı ayçiçek yağı, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı su, 100 gram tereyağı veya margarin, 1 çorba kaşığı yoğurt, şöyle ev yapımı yoğurt özellikle, 2 çorba kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yumurta. Burada bir paket mayamız var. Bir paketin yarıdan biraz fazlasını, yaklaşık olarak 30 gramını kullanacağım. Normalde 42 gramlık paketler halinde satılıyor. Bu yaş maya sevgili seyircilerim. Yaş maya yoksa da mutfakta çareler tükenmez. Kuru maya kullanabilirsiniz veya instant maya. Kuru maya olursa 1 çorba kaşığı, instant maya olursa 1,5 paket oldu mu güzel olur. Üzerinde ise yumurta sarısı, çörek otu ve susam karışımı olacak. Öncelikle şimdi hemen tuzu serpiyorum. Un ile karıştırıp tuz ve şekeri mayalandırmada yan yana getirmemeye özen gösteriyoruz sevgili seyircilerim. 1 tatlı kaşığı tuzu koydum. Şimdi hemen bir havuz açacağım buraya. Şöyle havuzunu açayım ortaya. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Sevdiklerinize güzel güzel böyle güzel sohbetler olsun mutfağınızda kıymetli seyircilerim. 1 çorba kaşığı yoğurdu alıyorum ortaya. Ondan sonra hemen 1 çay bardağı çiçek yağı. Eğer ki tereyağı ya da margarin kullanmayacaksanız o zaman biraz daha artırabilirsiniz yağ miktarını. Hamur işleri yağı seviyor sevgili seyircilerim. Yağsız olduğu vakit kuru oluyor. Biz de istiyoruz ki olabildiğince az yağlı olsun. Ancak işte hamurlar seviyor yani. Efendim 2 çorba kaşığı toz şeker. Toz şeker biraz fazla oluyor sevgili seyircilerim. Çünkü bunun özelliğinde böyle tadının gelmesi gerekiyor. 1 çay bardağı süt. Hepsi ılık. Yağ, süt, su, her şeyin ılık olması gerekiyor. Ilık olmadığı takdirde hamur küser. Neticesini almakta zorlanırız. 1 yumurta da geliyor. Sevgiyle geliyor. Açıyorum. Evet, 1 adet yumurta hamurda. Diğer yumurta ise sevgili seyircilerim üzerine sürmek için ayırıyoruz. Şimdi bakın hemen şöyle jet hızıyla tezgahımı da temizleyeyim. Temiz olsun. Sıvılar ortaya alındı. Mayayı hemen kesiyorum. Yarım paket, 42 gram normalde paket. Yarısı ne yapıyor? 21 gram. Bana 30 lazım. Şunun ikisinin ortası olduğu zaman Allah bereket versin. Şu parçayı ayırıyorum şuraya. Küçük parçayı ayırıyorum. Büyük parça burada havuzun içine alıyorum. Güzel. Şimdi 100 gram oda sıcaklığına gelmiş tereyağını da buraya ekliyorum. Bol kalorili sevgili seyircilerim. Pastanelerde de yapılan poğaçalar bu yöntemle yapılıyor. Böyle yağı, yumurtası, sütü, unu her bir şey içinde oluyor. Şimdi buradaki suyu önce bir yarısını vereyim. Sonra duruma göre kalanını vereceğim. Havuzun ortasına iniyorum. Sevgiyle, güzel niyetlerle havuzun içinde süt, yağ, yumurta, maya hepsini güzel karıştırıyorum. İhtiyaç olursa diğer suyu da ilave edeceğim buraya sevgili seyirciler. Sevgili seyircilerim, şimdi kıvam ortaya çıktı. Su miktarını hemen sizlerle paylaşıyorum. Yarım çay bardağı su koydum. Süt, yoğurt, yağlar, yumurta yeterli geldi. 125 mililitrelik bardak ile yarım bardak su koydum. Hepsi ılık. Süt, yağ, su her şeyin ılık olması gerekiyor sevgili seyircilerim. Şimdi hemen kıvamını da paylaşacağım sizlerle. Tezgaha şöyle bir un serpiyorum. Ve sonrasında hazırlamış olduğumuz sade poğaça, pastane usulü poğaçamızın hamurun tezgaha alıyorum. Evet, yumuşacık bir kıvamda.
Çünkü hamur sert olursa kıvamı sevgili seyircilerim bu defa poğaçanız sert olur. Yumuşacık olan güzel bir hamur. Şöyle tezgahta hemen şöyle 1-2 dakikalık bir yoğurma işlemi yapıp sonra da mayalandırma bölümüne geçeceğiz. Görüyor musunuz? Sevgiyle yumuşacık pamuk gibi adeta bir pastane poğaçasının hamurunu paylaşıyorum sizlerle. Sizlerden bu konuda çok istekler geliyor. Oktay Usta ben poğaça yaptım, çok sert oldu, katı oldu, istediğim gibi olmadı. Tüm detaylarıyla paylaşıyorum. Malzeme listesini de açıklamalar bölümüne yazacağım. Kıymetli seyircilerim işte görüyorsunuz. Son derece yumuşacık, pamuksu, ipeksi dokusuyla hamurumuz hazır. Bu hamuru şimdi hemen tekrar biraz önce hamur yoğurmuş olduğum kabın içine alacağım. Alıyorum ve burada üzeri kapalı bir şekilde kıymetli seyircilerim yaklaşık olarak yarım saat, mevsime göre değişir. Yazın daha hızlı mayalanır çünkü havalar sıcak olduğu için. Kışın biraz daha uzayabilir. Şöyle kalorifere yakın bir yere koyarsanız orada mayalanması tamamlanmış olur. Üzerine hafiften de bir un serpiyorum. Streç film kapatıyorum. Yaklaşık olarak yarım saat, 1 saat arası mayalandırıp süreyi de sizlerle paylaşacağım birazdan. Sonra da şekil verme bölümü. 2 sefer mayalanıyor sevgili seyircilerim. Sevgili seyircilerim şu anda 1 saat oldu. Sade poğaçamızın hamuru mayalandı. Şimdi göreceğiz ne kadar mayalanmış, nasıl mayalanmış. Bakın şöyle bastırıyorum. Görüyor musunuz? Sevgiyle yumuşacık bir hamurdan bahsediyoruz. Pamuk gibi olmuş adeta. Hemen tezgahımıza birazcık un serpelim ve hamurumuzu buraya alıyoruz. Görüyor musunuz? Yumuşak, pamuk gibi dedik efendim. Evet, şimdi hemen burada sevgili seyircilerim hamurumuzu bir görelim. Şöyle bir döndürüyorum. Yumuşak bakın görüyor musunuz? Pamuk gibi adeta yumuşacık bir hamur. Şimdi hemen bezelere böleceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar büyüklükte istiyorsanız o büyüklüklerde olabilir sevgili seyircilerim. Mandalina büyüklüğü normaldir. Şöyle bakalım ölçümüzden kaç tane çıkmış onu da göreceğiz. Şimdi önce bezelere kesiyorum. Hepsini kestikten sonra da yuvarlama bölümüyle devam ediyoruz. Sevgili seyircilerim, kaç adet çıktı? Bu hemen sayıyorum. 12, 14, 16, 17 tane çıktı. Evet, 17 tane sade poğaça, pastane usulü. Hemen şöyle döndüreyim ister misiniz? Sevgiyle dönüyor. Ne de güzel görünüyor. Evet, şimdi evimizde birazdan güzel böyle üzeri çörek otu, susam kokusu ve poğaça kokusu olacak. Şöyle elimiz ile bastırıyoruz. Bu poğaçanın özelliği üzerine bastırılıp biraz yayılması gerekiyor. Hatta şu tabanımıza bastırsak olur sevgili seyircilerim ama benim burada tepsim biraz küçük olduğundan bastıramadım tabanımla. Parmaklarla da olur. Problem yok. Hemen şöyle sevgiyle bastırıyoruz. Sonra burası yeniden bir daha mayalanması lazım. Bir 10 dakika daha mayalanacak. Bu en önemli mayalanma şimdi buradadır. Sevgili seyircilerim bu tepsi mayası çok önemlidir. Eğer vaktiniz kısaysa 40 derecelik ısıtılmış fırında bir 15-20 dakika hemen hızlı mayalandırma yapabilirsiniz. Bu basma işlemini yapıyor. Üzerine hemen kıymetli seyircilerim streç film çekiyorum. Naylon poşet olur, streç film olur. Bir kez daha mayalanması lazım. Mayalandıktan sonra hemen yumurtasını ve sonra da çörek otuyla susam karışımını üzerine dökeceğim sevgili seyircilerim. Üzerini kapatıyorum hemen streç filmden. 15 dakika daha ılık ortamda mayalandırıyorum.
Sevgili seyircilerim, şimdi fırın tepsisini aldıktan sonra sade pastane poğaçalarımızı güzelce mayalandırdık. Üzerindeki poşetini aldık. Yumurta, süt, yağ karışımıyla bir karışım yaptık. O sürdükten sonra çatalla motif verdim ve üzerine çörek otu, susam karışımından koyup fırınımız şu anda ısınmış olarak bekliyor. 180 derece ısıtılmış fırında. Pişme süresi bayağı bir kısa oluyor. Her fırının performansına göre değişir. 15 ile 20 dakika arasındadır. 15. dakikada kontrol edeceğim. Eğer ki daha önce ya da sonra çıkartırsam sizlerle paylaşacağım. Şimdi fırın yolculuğu alt üst pişirme bölümünde sıcak fırına sevgiyle gönderiyoruz. Hadi bakalım canım. Güzel güzel piş, güzel demlenmiş çayla birlikte sevdiklerimize ikram edelim. Sevgili seyircilerim, saatimize bakıyoruz. Tam 15 dakika oldu. 180 derece ısıtılmış fırında ama her fırına göre değişkenlik gösterebilir. Fırını açıyorum, kapağını. Bakın şu güzelliğe bakın. Subhanallah. Rabbim ne güzel nimetler veriyorsun bize. Hemen fırından alıyoruz. Evet, renk gayet güzel olmuş. Güzel pişmişler. Evet, şöyle her açıdan şöyle paylaşayım sizlerle sevgili seyircilerim. Mesela bak, fırının şu bölümü biraz daha fazla ısı vermiş. Şuradaki bölüm biraz daha az ısıya maruz kalmış ama problem yok. Sadece önemli püf noktası burada, fırından çıkardıktan sonra böyle bir 10 dakika bekletin ki ısı dengesi oluşsun. Hemen servis tabağına aldığınız zaman nemlenme yapar. İsterseniz bir kontrol edelim. Altları ne durumda? Pişme oranlarına bakalım. Evet, altlarını görüyoruz. Pişmiş. Sevgili seyircilerim, yumuşacık kıvamı. Gel canım, seni de görelim. Görüyor musunuz? Son derece güzel, yumuşacık ama puf puf. Sevgili seyircilerim, hamurları görüyoruz şu anda. Efendim, sade poğaçalarımızı. Çok sıcak. Biraz dinlensin. Ondan sonra çayımız demlendi. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servis vakti diyoruz. Sade poğaçalarımız çok güzel olmuş sevgili seyircilerim. Yumuşacık, puf puf olmuşlar. Çocuklarınızın beslenmesine de koyabilirsiniz. İçine istediğiniz peynirlerden koyarsanız güzel olur. Yavruların böyle güzel sağlıklı beslenmesi için ev yapımı ürünler her zaman için çok değerli ve kıymetlidir. Evet, şimdi sonuncusunu da koyayım şöyle. Tek sıra halinde koymak istiyorum. Evet, son derece güzel oldu. Çayımız demlendi. Evet, diğer tepsimiz de şu anda pişti, hazır bekliyor. Burada hemen çayımızı da bardağa alıyorum. Kıymetli seyircilerim, bir lezzetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni tatlarda, yeni lezzetlerde buluşmak ümidiyle diyorum. Efendim, kanalıma abone olup bana destek oluyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Like atıp beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum. Dostlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Evet efendim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.